Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar. 17-23 Ağustos haftalık burç yorumuyla her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Güzel bir hafta bizi bekliyor. 17-23 Ağustos haftasında önemli kararların, fırsatların ve bazı yüzleşmelerin ön plana çıkacağı hareketli bir haftaya işaret ediyor diyebilirim. Gökyüzü bu hafta bakın bazı konularda önümüzü açarken bazı konularda ise daha dikkatli ve gerçekçi hareket etmemizi de gerektirebilir. Özellikle aşk, para, kariyer ve önemli kararlar açısından gerçekten haftanın etkilerini belirleyici bir dönem diyebilirim. Peki bu hafta gökyüzü olayları bizi nasıl etkileyecek değil mi? Neler yaşanacak? Tabii ki hep birlikte bu gizemi çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bu güzel videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum ilginize. Evet, haftaya 17 Ağustos'ta Mars'ta Neptün arasındaki kare açıyla başlıyoruz. Bu etki bakın özellikle kararlarımızda ve girişimlerimizde ve hatta mücadele ettiğimiz konularda biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Evet, iş hayatında belirsiz gelişmeler, ertelenen planlar veya sonradan şartları değişen durumlar gündemimize gelebilir. Bunlara şaşırmıyoruz. Bu nedenle özellikle önemli kararlar, maddi girişimler ve yeni başlangıçlarda lütfen ayrıntıları kontrol edelim ve mümkünse ne yapalım? Acele hareket etmeyelim. Aynı gün devam ediyorum. Merkür ile Satürn arasında gerçekleşecek üçgen açı. Evet, daha sağlam ve gerçekçi düşünmemizi destekler. Yani önemli görüşmeler, resmi işler, anlaşmalar, eğitim, başvurular ve hatta uzun vadeli planlar açısından gerçekten çok güçlü bir etki söz konusudur. Daha önce çözülemeyen bir konu varsa doğru bir yol bulabilir, biliyor musunuz? Evet, bu konuyla ilgili doğru bir yol bulunabilir. Önemli bir görüşmeden sonuç alınabilir mi? Alınabilir. Ve geleceğe yönelik gerçekten ciddi kararlar verebilirsiniz. Ve geldik 17 Ağustos'a. 17 Ağustos'ta Venüs ile Jüpiter arasında gerçekleşecek sekstil açı haftanın aslında en olumlu etkilerinden biri oluyor efendim. Neler? Aşk, ilişki, para, sosyal hayat açısından gerçekten çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Yeni tanışmalar, ilişkilerde olumlu kararlar, maddi fırsatlar, iş bağlantıları veya kazanç sağlayabilecek yeni gelişmeler de gündemimize gelebilir. Ancak aynı gün, şimdi bir ancak varsa değil mi? Devamında da illaki bir şey var demektir. Ancak aynı gün Mars-Neptün karesi de etkili olacağı için özellikle maddi konularda çok fazla böyle iyimser davranmamak ve karşımıza çıkacak fırsatların şartlarını aslında iyi değerlendirmek gerekebilir. Önemli bir satır arasıydı. Böyle biraz taneli taneli anlatmaya çalıştım size. 21 Ağustos'a geldik. 21 Ağustos'ta Venüs ile Satürn arasındaki karşıt açıyla birlikte bakın ilişkiler, maddi konular daha ciddi bir noktaya taşınabilir. İlişkilerde biraz mesafe, sorumluluklar, gelecek planları veya devam eden sorunlar aslında daha açık bir şekilde gündemimize gelebilir. Para konularında da ödemeler, bütçe, borçlar veya beklenen gelirlerle ilgili biraz sanki böyle kısıtlamalar da yaşanabilir gibi duruyor. Ve geldik 23 Ağustos'a. Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte yaklaşık bakın bir ay sürecek yeni bir dönem başlıyor. Bu ne demek? Düzen kurmak, çalışma hayatı, günlük sorumluluklar ve eksiklikleri tamamlamak aslında bu dönemde daha fazla önem arz ediyor hayatımızda. Güneşin Başak Burcu'na geçişinin hayatımızda tabii ki neleri değiştireceğini, değil mi? Dünya gündemine etkilerini çok önemli ve 12 burcu nasıl etkileyeceğini kanalımda yayınladığım Güneş Başak Burcu'na geçiyor videosunda her zaman olduğu gibi çok ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlattım efendim. Bu nedenle burada tekrar yani uzun uzun anlatmayacağım, söz etmeyeceğim. Haftalık yorumun ardından ne yapıyorsunuz? Bir göreviniz daha var. Bu videomu da gerçekten şöyle keyfini çıkarta izlemenizi tavsiye ederim. Evet, ana tabloyu toparlayalım. Bakın özetle 17-23 Ağustos haftası aslında bir taraftan değil mi belirsizliklere ve yanlış kararlara karşı dikkatli olmamız gerekirken diğer taraftan da doğru planlar, ilişkiler ve maddi konularda da gerçekten önemli fırsatların karşımıza çıkabileceği bir hafta olacağını bize çok net bir şekilde gösterdi diyebiliriz.
O halde ne yapalım? Şimdi gelin bu gökyüzü etkilerinin her zaman olduğu gibi aşk, para, kariyer, ilişkiler ve tabii ki aile hayatımıza nasıl yansıyacağını 12 burcumuz için değerlendirelim, değil mi? Bilenler için tabii ki Güneş burcu, yükselen ve elbette Ay burcu da çok önemli. Artık arkanıza yaslanıyorsunuz. En keyifli kısım başlıyor. Her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla haftaya başlayalım. Şimdi ilişkiler ve aslında önemli kararların olabildiğince ön planda olduğu bir hafta diye başlayalım sizin için. Evet Koçlar, bu hafta ilişkiler ve ortak kararlar daha fazla önem kazanıyor. Eşinizin veya partnerinizin hayatında yaşanacak önemli bir gelişme aslında sizin planlarınızı da değiştirebilir. Evet, yani birlikte alınacak kararlar konusunda acele etmeyin derim. Yani acele etmek yerine ne yapın biliyor musunuz? Şartlarınızı netleştirin karşılıklı olarak. Para tarafında haftanın belki de ilk günlerinde şanslı etkiler altındasınız. Yaptığınız bir işin karşılığında bir ek ödeme alabilirsiniz. Elinizde bulunan bir ürünü veya eşyayı gerçekten beklediğinizden daha iyi bir fiyata satabilirsiniz ve bu satıştan da güzel para kazanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bir yöneticinizle yapacağınız görüşme sonucunda aslında çalışma saatleriniz, izin tarihleriniz veya iş yerinizdeki sorumluluklarınızla ilgili yeni bir düzenleme gündeminizde olabilir. Buna çok fazla şaşırmayın. Kendinizi şimdiden alıştırın derim. Aşk hayatına bakalım. Kimse olmayan Koçlar. Bakın, arkadaş çevresi aracılığıyla yeni biriyle tanışılabilme ihtimali yüksek. İlişkisi olanlar içinse partnerinizin ailesiyle ilgili bir gelişme nedeniyle birlikte hareket etmeniz gereken bir durum ortaya çıkabilir. Yani ilişkilerde aslında haftanın son günlerinde biraz sabırlı olmanız gerekiyor diyebilirim. Çünkü işin içine aile de girdi. Evet, hafta içerisinde banka, sigorta veya resmi bir kurumla ilgili yapmanız gereken bir işlemi sonuçlandırabilirsiniz. Özellikle daha önce şartlarını böyle tam olarak anlayamadığınız bir konuda bu sefer doğru bilgiye ulaşmanız işinizi bakın hem kolaylaştıracak hem de sizi çok rahatlatacak. Güzel bir hafta olsun şimdiden. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, biraz para ve yaşam düzeninin ön plana çıkabileceği bir hafta gibi görünüyor sizler için. Bakın Boğalar, bu hafta maddi konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Haftanın başında elinize geçecek toplu bir ödeme bütçenizi biraz rahatlatacak ama aynı günlerde böyle yüksek tutarlı alışveriş yapmak da gündeminizde olacağı için ya bu alışverişi biraz böyle maksimumda tutun derim ya da artık o bütçenizi rahatlatır mısınız, daraltır mısınız bu yüksek tutarlı alışverişi yapabilmek için? Burada denge tamamen sizde diyorum. Artık yapacak bir şey yok. Evinizde bir mobilya, beyaz eşya veya böyle günlük yaşamınızı kolaylaştırabilecek önemli bir eşya değişikliği de yapabilirsiniz. Aile bireyleriyle bakın, birlikte yapılacak bir alışveriş hangi ürünün alınacağı konusunda aslında ortak karar vermenizi de biraz kolaylaştıracak. Belki ailenin diğer fertleri gidince o yüksek tutarlı alışveriş biraz daha böyle normal şartlara inebilir. Bence değerlendirin. İlişkiler tarafında yeni tanışmalar açısından da hareketli bir hafta sizi bekliyor. Hayatında kimse olmayan Boğalar, böyle kalabalık bir yerde gerçekten dikkatlerinizi çeken biriyle karşılaşabilirsiniz ve hatta bu karşılaşma bir süre sonra yakınlaşmaya da dönebilir. İlişkisi olan Boğalarsa ortak bir harcama veya gelecek planı üzerinde anlaşacaksınız ve bu gerçekten sizin hayatınızda önem arz edecek. Bakın şimdi kendi işini yapan Boğalar, çalışanlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Bir personelinizin ayrılması, yeni bir kişinin işe başlaması veya çalışanlarınızın görevlerinin yeniden belirlenmesi iş yerindeki düzeninizi hem değiştirecek hem de biraz rahatlatacak, biliyor musunuz? Güzel bir gelişme. Araç almak, satmak veya mevcut aracınızı değiştirmek gibi bir düzeniniz varsa, bir düşünceniz varsa bu dönemde sevgili Boğalar, bu seçenekler biraz daha çoğalacak, biliyor musunuz bu hafta? Ama Mars-Neptün etkisi nedeniyle aracın geçmişi, bakın çok önemli, teknik durumu, ödeme şartları, tamam, bunları biraz daha böyle öğrenin derim. Yani tam olarak öğrenmeden karar vermemenizi önemli rica ederim. Yani araç alım satımlarında bu hafta biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Çalışma düzeniniz ve sosyal çevreniz
Olabildiğince hareketli bu hafta. Evet, sevgili ikizler için çalışma hayatında beklenmedik bir değişiklik gündeme gelebilir. Bir çalışma arkadaşınızın ayrılması, izne çıkması veya başka bir göreve geçmesi nedeniyle biraz böyle iş düzeninde sıkıntı olabilir. Ama bu sıkıntıyı siz hemen bertaraf edeceksiniz. Yani o açığı siz dolduracaksınız. Hemen o kişinin sorumluluğunu böyle üstüne vereceksiniz. Klasik bir ikizler. Ben de hemen öyleyim. Hemen ortamı böyle bir güzel toparlayacaksınız. Sanki o işin hiç sorun, aksilik yaşanmamış havası olacak. İlişkiler tarafındaysa ikizler partnerinizle birlikte böyle kısa bir tatil, bir ziyaret, yani böyle bir kaçamak, hafta sonu kaçamağı bir planlar gündeminizde var. Bunları yapacaksınız ve keyifli ve güzel anlar geçireceksiniz. Bakın, yaşadığınız yeri değiştirmeyi düşünenler varsa farklı bir ev ya da böyle başka bir bölge seçeneği, tamam mı? Bunlar karşınıza çıkabilir ama taşınma kararı verirken lütfen yalnızca hani evin kendisine bakmayın. Ulaşımı, çevresi, işte toplam maliyetler, bu gibi şeyleri de lütfen gözünüzden böyle kaçırmayın. Hassasla dikkat bir şekilde bu konuları böyle atlamadan enine boyuna düşünün, ona göre kararınızı verin dedim. Maddi konularda ek kazanç sağlayabileceğiniz farklı bir seçenek ortaya çıkabilir. Böyle internet üzerinden bir satış yapıyorsanız, ikinci bir iş veya yaptığınız bir hizmetten alacağınız ek ücret bütçenize bu dönemlerde böyle küçücük de olsa katkı sağlayabilir. Arkadaş çevrenizde yaşanacak bir olay var. Bu olay aslında bazı kişiler hakkındaki düşüncelerinizi o kadar değiştirebilir ki şaşırabilirsiniz. Size farklı anlatılan bir konunun aslını da öğrenebilirsiniz. Ve bundan sonra kimlerle daha yakın görüşeceğiniz konusunda da yeni kararlar alabilirsiniz. Maskeler düşmüş demek ki. Gerçek ortaya çıkmış. Güzel sevgili ikizler. Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Ortak para ve aile kararları bu hafta bir tık ön planda. Evet yengeçler, bu hafta eşinizin veya ailenizin maddi durumunu ilgilendiren önemli bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Eşinizin aslında gelirinde bir değişiklik, ortak bir borcun kapatılması veya aile bütçesinden yapılacak o yüksek tutarlı ödemeler nedeniyle bir plan oluşturmanız gerekiyor. Evet, bu planı yapın, yoksa bütçe durdurulamayacak bir hale gelir. Benden söylemesi. Çalıştığınız yerde yönetim tarafından alınacak yeni bir karar sizi doğrudan etkileyebilir. Yani bu aslında biraz sizi ilgilendirecek ama şöyle, şimdi iş yerinin bir çalışma düzeni var ya, personel sayısı, işte çalışma saatleri. Bakın, buralarda yapılacak ufak tefek değişiklikler nedeniyle biraz böyle çalışma rutininiz ve buna bağlı olarak da günlük programlarınız bir tık değişecek, sekteye uğrayacak. Siz de yeni bir plan oluşturmak durumunda kalabilirsiniz. Bu biraz böyle bir sizi canınızı sıkabilir, yeni bir döneme, yeni bir sürece adapte olma konusunda, ama hızla adaptasyon sağlayacaksınız. Çocuğu olan yengeçler, çocuklarının okul, spor veya sosyal hayatı ile ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz. Yani bir takım, bir kulüp veya böyle etkinliğe katılması gündeme gelebilir. Yani çocuklarla ilgili konularda aslında haftanın başındaki o olumlu etkilerden çok güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. Aşk hayatında biraz böyle ciddi kararların öne çıktığı bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Bakın, ilişkisi olan yengeçler, birlikte yaşama, evlilik veya ortak gelecek planları konusunda karar alabilirler. Hayatında kimse olmayan yengeçlerse kendilerinden aslında daha ciddi beklentileri olan biriyle tanışabilirler. Yani ilişkilerde bu hafta acele karar vermiyoruz. Şehir dışında yaşayan bir yakınınızın gelişi veya sizin başka bir şehre yapacağınız bir ziyaret nedeniyle hafta sonu planınız böyle biraz değişecek. Aslında hem değişecek hem de hareketlenecek. Yolculuk yapacaksınız. Saat ve program değişikliklerine de lütfen önem verin derim. Bu da planın aslında bir diğer parçası. Yani biraz esnek tutun, olur mu? Çok gerginlik yapmayın derim. Evet, geldik aslan ve yükselen aslanlara. Aslanlar için aslında bu hafta arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir arkadaşınızın tavrı nedeniyle böyle biraz aranıza bir soğukluk girecek, ya bir mesafe. Evet, ve bulunduğunuz bir gruptan da net bir şekilde böyle kendi kararınıza ve iradenize ayrılmak isteyebilirsiniz. Para tarafında haftanın ilk günlerinde oldukça olumlu etkiler var. Daha önce yaptığınız satışları, verdiğiniz bir hizmetten veya tamamladığınız bir işten de toplu ödeme alabilirsiniz. Hiç hesapta yokken gelen bu gelir sizi gerçekten böyle rahatlatacak, bir nefes aldıracak. İlişkilerde ise karşılıklı beklentiler evet çok fazla önem kazanıyor. İlişkisi olan aslanlar, bakın, partnerinin ailesi veya işi nedeniyle ortak planlarda biraz
değişiklik yapmak zorunda kalacaksınız. Bu sefer fedakarlık sizden gelecek. Belediye, tapu, banka veya başka bir devlet kurumunda sonuçlandırmanız gereken bir işlem gündeminize gelebilir. Lütfen belgelerinizi teslim etmeden veya herhangi bir imza atmadan önce bilginin gerçekten doğru olup olmadığından aman diyorum o kadar emin olun ki adınız kadar emin olun. Ondan sonra hareket edin derim. Önemli bir konuydu sizin için. Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakın Başaklar, bu hafta aile içerisinde yaşanacak önemli bir değişiklikten doğrudan etkilenebilirler. Ailenizden birinin başka bir eve veya başka bir şehre taşınması nedeniyle şöyle aile düzeninde garip bir hava olacak. Ya biraz böyle huzursuzluk, biraz keyifsizlik olacak ama ne kadar olursa olsun bu yeni dönem artık başlayacak gibi görünüyor. Yani buna kendinizi hazırlayın derim. İş arayan Başaklar, bakın karşınıza daha önce düşünmediğiniz bir çalışma alanından seçenek çıkabilir. Çalışan Başaklarsa biraz böyle vardiya, izin günleri veya böyle çalışma saatlerinde yapılacak bir değişiklik nedeniyle de programınızı sanki böyle yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Neticede çalıştığınız yer değil mi? Her an her şey değişebilir, düzen değişebilir. Var olan işinizi koruyacaksınız, sıkıntı yok. Para konularında aileden kalan bir malın paylaşımı, ortak kullanılan bir mülk veya geçmişten kalan bir ödeme gündeme gelebilir. Yani maddi paylaşımın aslında nasıl yapılacağı konusunda böyle anlaşmazlık yaşanmasın diyorsanız, tamam mı? Böyle bir anlaşmazlık yaşanmasın diyorsanız şartların aslında çok açık bir şekilde olması gerekiyor. Yani her şey ortaya dökülüp konuşulması gerekiyor. Önemli bir detay. Aşk hayatında ise karşınızdaki kişiyi doğru değerlendirmek elbette önemli. Hayatında kimse olmayan Başaklarsa yeni tanışacağınız birinin anlattıklarıyla davranışları arasında böyle fark olduğunu o kadar net bir şekilde görebileceksiniz ki ve bu da sizi şaşırtacak. Şöyle bir geri adım atacaksınız. İlişkisi olan Başaklar partnerinin kendi hayatıyla ilgili alacağı önemli bir karardan etkilenebilirsiniz. Bakın yine bir şey var. Önemli, bunu da atlamadan geçemeyeceğim. Apartmanda, değil mi? Hepinizin yaşam alanı. Apartmanınızda veya sitenizde yönetim değişikliği, ortak giderlerin yeniden belirlenmesi veya binada yapılacak kapsamlı bir çalışma nedeniyle diğer ev sahipleriyle de birlikte karar vermeniz gereken bir toplantı ya da görüşme, bir araya gelme gibi durumlarda söz konusu diyebilirim. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi sevgili teraziler, bu hafta maddi yükümlülükler daha fazla önem kazanıyor sizin için. Kredi kartı, taksit veya böyle düzenli bir ödemenin bütçenizde aslında düşündüğünüzden daha fazla yer tuttuğunu görebilirsiniz. İşinizin veya eşinizin, partnerinizin, değil mi, ailesinde yaşanacak bir gelişme sizin programınızı da değiştirebilir, biliyor musunuz? Evet, bir aile toplantısı, ziyaret veya yakınlarından birinin ihtiyaç duyduğu destek nedeniyle de önceden yapmış olduğunuz planı ertelemeniz gerekebilir. Hadi şimdi iş yerine bunu anlat bakalım, değil mi? Böyle bir aksilik oldu, planlar değişti. Evet, hafta içerisinde düğün, nişan, doğum günü veya kalabalık bir davete katılabilirsiniz. Başta gitmeyi düşünmeyeceksiniz, istemeyeceksiniz. Ama bu organizasyona böyle son anda katılmaya karar vereceksiniz. Ve burada geçmişten tanıdığınız kişi ya da kişilerle karşılaşmanız mümkün ve iyi ki de gelmişim diyeceksiniz. Çok keyifli anlar sizi bekliyor. İlişkiler tarafında da üçüncü kişilerin etkisine karşı lütfen dikkatli olun derim. Özellikle partnerinizin ailesinden veya yakın çevrenizden birinin böyle ilişkiniz hakkında söyleyeceği söz aranızda tartışma yaratabilir. Çekin şu üçüncü kişiler aradan. İlişkinizi ilgilendiren kararları, değil mi, başkalarının görüşlerine göre vermemeniz tabii ki buradaki en önemli ipucu. Benden de size naçizane tavır. İlişki iki kişiyle yaşanır. Üçüncü kişiler susar. Evet, telefon, bilgisayar veya günlük hayatınızda çok yoğun kullandığınız elektronik bir cihazı yenilemeniz gerekebilir. Alışveriş yaparken böyle ihtiyacınızdan daha pahalı bir ürüne yönelme ihtimaliniz yüksek olacak. Şimdi bu elektronik bilgisayar, değil mi? Önemli şeyler bunlar. Biraz böyle pahalıya kaçacaksınız. Yani bence biraz fiyat, performans ve özellik karşılaştırması yapın derim. Yani acele etmeyin derim. Geldik sevgili akrep ve yükselen akrepleri. Akrep burçları için bu hafta bakın çalışma hayatına yeniden dönmek ve farklı bir çalışma şekline geçmek gündeme gelebilir. Evet.
Yani gayrimenkul ve ortak planlar da bu hafta sizin aslında ön planınızda olacak konular arasında ama ben öncelik olarak buraya yer verdim. Çünkü bir süredir çalışmıyorsanız çevrenizden gelecek o öneriyle evden yarı zamanlı veya gerçekten belirli günlerde yapabileceğiniz iş lütfen değerlendirin derim. Psikolojinize de çok iyi gelecek. Arsa, tarla, yazlık veya aileye ait başka bir gayrimenkulle ilgili de gelişmeler yaşanabilir. Yani bu mülklerin satılması ya da kullanılması ya da aile içerisinde paylaşılması konusunda biraz farklı görüşler ortaya çıkabilir. Hep de öyle olur ama illaki bir orta yol bulunur. Aşk hayatında ise geçmişten bir kişi yeniden karşınıza çıkabilir. Evet, hayatında kimse olmayan akrepler daha önce ilişki yaşadığınız birinden haber alabilirsiniz. Bir mesaj, bir telefon gelebilir. İlişkisi olan akreplerse ilişkinin geleceğiyle ilgili çok daha ciddi kararlar gündeme gelebilir. Para tarafında eşinizin veya birlikte yaşadığınız kişinin yapacağı o yüksek tutarlı harcama, ay bak biraz bütçenizi etkileyecek gibi görünüyor, biraz zorlayacak, bir uyarın derim. Günlük hayatınızda ise sürekli sizin üzerinizde kalan bir sorumluluğun artık paylaşılma zamanı geldi. Evde bakımını üstlendiğiniz bir kişi, aileye ait düzenli bir iş veya hani sürekli sizin takip ettiğiniz bir konu artık başka bir aile üyesi tarafından da üstlenilebilir. Biraz nefes alacaksınız. Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Yaylar için bu hafta yaşadığınız yerle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir biliyor musunuz? Evet, kiracıysanız ev sahibinizle kira veya yeni şartları konuşabilirsiniz. Ev sahibiyseniz de kiracınızla ilgili bir konuda karar verebilirsiniz. Taşınmayı düşünen yaylarsa farklı bir bölge veya ev seçeneğini değerlendirmeye başlayabilir. İlişkiler tarafına baktığımda ise ilişkinizi çevrenizle paylaşacağınız gelişmeler yaşanabilir. Hayatında kimse olmayan yaylar yeni başlayan bir ilişkiyi yakın çevrelerine açıklayabilirler. İlişkisi olan yaylarsa partnerlerini aileleriyle veya arkadaşlarıyla daha fazla bir araya getirebilirler. Yani bu tanışma ve tanışma sonrasındaki güzel gelişmeler yaşanabilir diyorum. Para tarafında ise sahip olduğunuz bir malın satışı evet gündeme gelebilir. Araçtır, değerli bir eşyadır ya da gerçekten artık kullanmadığınız başka bir varlığı satarak elinize ve ailenize bu anlamda bir toplu para elinize geçeceği için bunu da paylaşabilirsiniz. Evet, elinize toplu para geçiyor. Bunu da aile üyeleriyle paylaşıyorsunuz. Güzel günlerde yiyin derim. Evet, aile içerisinde miras, geçmişten kalan değerli bir eşya veya ortak kullanılan bir malın paylaşımıyla da ilgili karar alınabilir. Kimin neyi alacağı konusunda gerçekten farklı görüşlerde ortaya çıkabileceği için maddi değeri olan konularda gerçekten açık hareket etmeniz çok önemli olacak. Geçmişte yakın olduğunuz ancak artık görüşmediğiniz bir arkadaşınızla da beklenmedik bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Yapacağınız bu konuşma aslında aranızdaki eski yanlış anlaşılmaların nedenini de öğrenmenize sebep olacak ve arkadaşlığınız yeniden şans vereceksiniz birbirinize ve bu güzel arkadaşlık kaldığı yerden o küslük gidecek, dargınlık gidecek, şans vereceksiniz ve güzel bir şekilde devam edecek. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Oğlaklar bakın bu hafta günlük temponuzun artması biraz fiziksel odak açısından çabuk yorulmanıza sebebiyet verecek. Özellikle uyku saatlerinin düzensizleşmesi ve dinlenmeye yeterince zaman ayıramamak haliyle enerjinizi düşürecek. Sağlık konusunda bu hafta kendinizi gereğinden fazla lütfen zorlamayın derim. Para tarafına da geldiğimizde şu aile bütçesini lütfen yeniden değerlendirin derim. Şu bütçe açığını kapatın. Bir dengeye getirin çünkü birden fazla kişinin de katkısıyla yapılacak bir ödeme söz konusuysa, masraflar paylaşılacaksa bütçede sıkıntı yok. Açık vermeyeceksiniz. Ama katılmayacaklarsa nasıl paylaşılacağını baştan belirlemeniz gerekiyor. Yani her evin, her ailenin bir bütçe düzeni olmak zorunda özellikle bu hafta. İlişkilerde biraz kıskançlık ve güven konuları sorun yaratacak gibi duruyor. Partnerinizin sosyal medya kullanımı, değil mi? Yeni çağın kıskançlıkları. Kimden mesaj geldi? Kim ne dedi? Sen kime ne yazdın? Kime like'ladın? Yani telefonuna gelen bir mesaj veya arkadaş çevresinden biri nedeniyle de bir tartışma var. Çok büyümeyecek. Yani karşılıklı bu işi halledebilirsiniz gibi geliyor. Güven çok önemli. Evet. Hayatında kimse olmayan oğlaklarsa karşısındaki kişinin ilişki durumundan emin olmadan kesinlikle
yaklaşmayın derim. Evinizde vereceğiniz kalabalık bir yemek veya aile buluşması nedeniyle de böyle birkaç gününüz hazırlıklarla geçebilir. Uzaktan gelecek kişilerin de katılmasıyla planladığınızdan çok daha kalabalık bir ortam, bir organizasyon, güzel bir etkinlik olacak ve bundan inanılmaz keyif alacaksınız. Biraz yorulacaksınız ama değecek. Sevgili kova ve yükselen kovalar, çocuğu olan kovalar için okul hayatını ilgilendiren bir değişiklik gündeme gelebilir. Sınıf, öğretmen, servis veya okulun uygulayacağı yeni bir düzen nedeniyle yeni bir seçim yapmanız gerekebilir. Kesinleşmeyen bilgilere göre karar vermeden önce bence okul yönetiminden gerçekten detaylı bilgi alın derim. Bir dava veya devam eden hukuki anlaşmazlığınız da varsa karşı tarafın atacağı yeni bir adım aslında sürecin yönünü bambaşka bir yöne doğru değiştirebilir. Avukatınızla yapacağınız görüşme sonrasında nasıl hareket edeceğiniz aslında çok daha net bir hale gelebilir. Uzman görüşü önemli. Aşk hayatında kimse olmayan kovalar daha önce böyle yalnızca arkadaş olarak gördüğünüz birine karşı çok farklı duygular hissedebilirsiniz. Evet, ilişkisi olan kovalarsa partneriyle birlikte yapacakları özel bir planla güzel zaman geçireceksiniz. Hafta sonu sizin için gayet keyifli olacak. Para konusunda yakın çevrenizden birinin sizden borç veya maddi destek istemesi mümkün gibi görünüyor. Vereceğiniz paranın aslında kendi bütçenizi zorlamamasına da lütfen dikkat edin. Evet, yardım güzel ama siz kendinizi zorlamayın bu anlamda. Düzenli olarak kullandığınız bir üyelik veya hizmeti değiştirebilirsiniz. Telefon, değil mi? İnternet, televizyon veya dijital bir platform aboneliğinizi kapatabilirsiniz. Paketi değiştirmek isteyebilirsiniz ya da daha uygun şartlar sunan başka bir hizmete geçmek isteyebilirsiniz. Ve geldik haftanın son burcuna. Balık ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, bu hafta sigorta, vergi veya düzenli olarak yaptığınız ödemelerde bir değişiklik gündeme gelebilir. Hesabınızdan otomatik çekilen bir ücretin arttığını fark edebilirsiniz veya artık kullanmadığınız bir hizmet için de ödeme yaptığınızı görebilirsiniz. Kardeşiniz veya yakın akrabalarınızdan birinin özel hayatında yaşanacak önemli bir gelişme aile gündemine de taşınabilir. Nedir? Evlilik olabilir, ayrılık olabilir veya başka bir şehre yerleşme gibi bir karar olabilir. Bunlar aile içerisinde haliyle konuşulacak, gündeminize gelecek ve oturacaksınız, yeni planlar yapacaksınız. İlişkilerde ise sorumlulukların aslında nasıl paylaşıldığı önem kazanacak bu hafta. Yani ilişkisi olan balıklar sürekli böyle bir tarafın fedakarlık yaptığı bir düzende artık değişiklik yapmak istiyorsunuz. Haklısınız, destekliyorum. Hayatında kimse olmayan balıklarsa kendilerinden aslında ciddi beklentileri olan biriyle karşılaşabilirler. Kaybettiğinizi düşündüğünüz bir eşya, belge veya kişisel bir şey yeniden karşınıza çıkabilir. Daha önce böyle birkaç kez aradığınız bir şeyi hani böyle hiç beklemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz. Hafta içerisinde size yanlış aktarılan bir olayın aslında gerçekte nasıl yaşandığını da öğrenebilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkıyor. Bir kişinin anlattıklarıyla, değil mi, gerçeklerin birbirinden çok farklı olduğunu fark etmeniz zaten o kişiyle olan ilişkinizi ve bundan sonra da ona ne kadar güveneceğinizi yeniden değerlendirmeniz açısından bence çok ama çok önemli olacak. Evet, dediğim gibi olabildiğince yoğun, olabildiğince güzel bir hafta bizi bekliyor. Yeni haftada, yeni yorumlarda görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.